Kısaca ben kendimi tanıtayım. Cüneyt Bakioğlu adım. Eee, Sektörde 21 yıl oldu şu anda toplam tecrübem. İşte Turkcell gibi, Kariyer.net gibi, Paribu gibi, TC Maxx gibi sektör lideri firmalarda çalıştım. Genelde işte 15 milyon, 20 milyon, 30 milyon gibi böyle büyük çaplı müşteriler olan firmalardı bunlar. Yani dokunduğumuz ürünler çok büyük çaplı ürünlerdi. Eee, Deneyim çok olunca tabii çeşitli rollerde çalıştım ben. Product manager'lık, analistlik, UI UX designer'lık, işte front-end developer'lık, Scrum Master'lık gibi hep çeşitli rollerde hibrit bir şekilde çalıştım bu 21 yıl boyunca. Şimdi de son 3 yıldır yapay zekayı çok yakından takip ediyorum. Hem kendi bireysel işlerimde hem de çalıştığım yerlerde yapay zekayı entegre edip nasıl katma değer sağlarız, nasıl süreçleri hızlandırırız. Bunlarla ilgili aslında kafa yoruyorum son 3 yıldır da. Kısaca kendimi böyle tanıtabilirim. ile devam ettik. Evet. Heyecanla bekliyorum Cüneyt'ciğim ben de seni. Teşekkür ediyoruz bu güzel vaktine, katkına. Öncelikle bu güzel kariyerine 21 yıl olmuş. Tebrik ediyorum. Evet. Ben de seni tanımaktan çok gurur duydum. İyi ki yollarımız kesişmiş. Ve halen de böyle paslaşıyoruz. İnşallah yüz yüze de görüşmek nasip olur tekrardan deyip bütün Genfet gönüllerine de bu maç akşamı burada olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Keyifle Cüneyt'ciğim daha fazla dakika almayayım. Seni dinlemeye de başlayalım. Şimdi e, benim bu arada kurduğum bir yapay zeka topluluğu var. Şu anda yaklaşık 900 kişi olduk. Tamamen gönüllülerden oluşan aynı buradaki topluluk gibi. Ee, Yapay zeka gelişmelerini an be an buradan takip ediyoruz. Herkes paylaşıyor yeni ne çıktı, mevcut ürünlerde ne güncelleştirmeler var. Bir WhatsApp topluluğu burası. Eğer siz de çok yakından takip etmek istiyorsanız yapay zeka gelişmelerini, sizi de grubumuza, topluluğumuza bekleriz. Bu arada QR kodlar oluşturdum sunumda. Bunları direkt okuttuğunuz an zaten bu link verdiğim sunumdaki şeylere, adreslere ulaşabileceksiniz orada. Şimdi bugün anlatacağım size? Fikirden ürüne. Eee, Bu zaten hani mevcutta olan bir süreç. Her zaman vardı fikirden ürüne. Ama yapay zeka burada bize ne katkı sağlayacak? Nerede süreçleri değiştiriyor? Onlarla ilgili gerçek hayatta kullanabileceğiniz örnekler üzerinden anlatımlar yapacağım size. Şimdi akışımız şöyle olacak. Yapay zekanın etkisi. Bu fikirden ürüne olan süreçte neyi değiştiriyor artık yapay zeka? Bir ürün fikri bulmak isterken yapay zekayı nasıl kullanabiliriz? Bir ürün fikrimiz var. Bu doğru ürün mü? Burada yine yapay zekadan faydalanabiliriz. Sonrasında bu ürünü hazırlamakla ilgili dijital bir ürün olduğunu farz ediyorum burada. Tasarımı, geliştirmesi, yayına alması, bunun tüm süreçlerini yapay zeka ile yapacağımız bir demo olacak burada. Aslında kabaca akışımız böyle olacak. Burada kesip bana soru sorabilirsiniz aklınıza takılan yerlerde ya da not alabilirsiniz. Sonrasında bir soru cevap yapabiliriz. Şimdi eskiden yapay zeka öncesi ne yapıyorduk? Bir ürün fikrimiz için araştırma yapıyorduk. Onu olgunlaştırmaya çalışıyorduk. Sonrasında bunu ya başka birileriyle bir beyin fırtınası yapıyorduk. Onlardan yorum alıyorduk. Sonrasında diyelim her şey olgunlaştı. Bunun bir tasarıma ihtiyacı oluyordu. Arayüzü gerektiği için. Bir tasarımcıya gidiyorduk. Bunun arayüzlerini tasarlıyordu bize. Sonrasında kullanıcı testi yapıyorduk. Bu akış doğru mu? Kullanıcılar anlıyor mu bu ürünü diye. Sonrasında bu süreç bittikten sonra geliştiriciye gidiyorduk. Frontend, backend. Bunlar genelde ayrı kişiler ama hadi diyelim bir kişi var. İkisinden de anlıyor. Buraya gittik, geliştirdik bu ürünü. Sonrasında bir de bunu yayına almak için, domain, hosting süreçleri için. Yani nereden baksanız minimum bir ürünü fikrinden yayına alma aşamasına kadar en az 5 kişi gerekiyordu. Bunlar günler, aylar sürüyordu bunları yapmak. Tasarımcıda bir şey olduğu zaman tekrar geri başa sarıyordunuz. Geliştiricide bir hata olduğu zaman tekrar başa sarılıyordu süreç. Sürekli böyle gitgellerle devam eden bir mevzuydu bu eskiden. Şimdi artık ne oldu? Yapay zekada artık sadece tek kişi. Yani sizin olmanız yetiyor.
Az önce gösterdiğim tüm o kişileri siz yapay zeka ile konumlandırabiliyorsunuz. Yani sizin için araştırma yapabiliyor, fikrinizi olgunlaştırabiliyor, sizinle birlikte beyin fırtınası yapabiliyor, tasarlamayı yapıyor ürününüzün ekranlarını. Yine bir kullanıcı testi yapabiliyor. Gerçekten bir kullanıcı simüle ediyorsunuz. O ekranı kullanabiliyor mu? Nerede takılıyor gibi düşünebilirsiniz bunu aynen. Diyelim bitti her şey. Geliştirmesini yapabiliyorsunuz bu yapay zekaya ve en sonunda artık yayına alma aşaması dahi artık yapay zekaya verip bu ürünü yayına alabiliyorsunuz. Yani bir kişi fikrin büyüklüğüne bağlı olarak tabii bir günde artık bir ürünü yayına alabilir duruma geldi. Yapay zeka bu imkanı veriyor artık. Sadece doğru araçlara doğru promptları yazmanız gerekiyor. Tek kriter bu. Şimdi bir ürün akışında ne olur? İşte bir fikir bulmak gerekir bir ürünle ilgili. Ne yapmak istiyorsanız. Sonra bu ürün doğru ürün mü araştırmanız gerekir. E, Birileriyle beyin fırtınası yapmanız gerekir. Birilerine sorarsınız. Belki yanlış bir ürün düşünüyorsunuz. İşte az önce anlattığım gibi ekran tasarımları yapmanız gerekir. Ürünü hazırlamanız gerekir çalışan bir ürün olması için ve yeni almanız gerekir. Şimdi sırayla bunların hepsi üzerinden geçeceğiz buradaki örneklerde. Diyelim ki hiç kafanızda bir ürün fikri yok. Ve yapay zekadan size ürün fikirleri üretmesini istiyorsunuz. Burada farklı metotlarla size ürün fikri sunabilir yapay zeka. Karşılıklı interaktif bir şekilde konuşarak ürün fikirleri bulabilir sizin için. Bir problem varsa aklınızda o problemi çözmek için bir ürün önerebilir size. Yine bu ekrandaki QR kodu okutarak bu promptları görebilirsiniz ekranda. Açılacak olan dokümandan. Bir bütçeniz ya da bir beceriniz vardır. Bu kıstasla bir ürün yapmak istiyorsunuz. Yine buna özel çerçevede bir ürün fikri bulabilirsiniz yapay zekayla. Ya da çapraz düşünme yöntemiyle farklı sektörleri birbirine harmanlayarak bir ürün fikri bulabilirsiniz. Mesela şimdi interaktif mentor promptunu göstereyim size nedir bu. Bu dokümana işte ulaşacaksınız o QR kodu açtığınız zaman. Ve eğer aklınızda hiçbir ürün fikri yoksa, tamamen yapay zekanın sizi yönlendirmesini istiyorsanız ve size bir mentor gibi davranmasını istiyorsanız şu aşağıda gördüğünüz promptu ChatGPT'ye, ben bu aralar çok Gemini kullanıyorum. Gemini'ye yapıştırdığınız zaman karşılıklı size sorular sorarak bir ortaya ürün fikri çıkartacak. Ee, Yani aklında olan e, gerçi burada bir ürün şey yapmayacak. Dediğim gibi sıfırdan bir ürün önerecek bize. Yani çok basit bir şekilde ChatGPT açıyorsunuz, prompt yazıyorsunuz. Hatta şunu yapmanızı tavsiye ederim. Ücretsiz kullanıyorsanız ChatGPT, model seçmiyorsanız şurada artı düşünüyor sekmesini açarsanız ChatGPT daha iyi düşünmeye başlıyor. Bu arada bir tüyo daha vereyim. Şurada web'de aramayı açarsanız eğer ChatGPT size yanıtı vermeden önce bu yanıtı önce web kaynaklarında arıyor. Bunu açmazsanız ChatGPT size halüsinasyon görüp olmayan bilgiler sunabiliyor. Ama bu web'de arama genelde bu halüsinasyonu çok ciddi oranda azaltıyor. Önce internetten olan kaynaklardan sizin sorunuzla ilgili bilgi topluyor. Onlarla ilgili yanıt verdiği için halüsinasyon görme, uydurma olasılığı çok düşüyor bu web'de arama özelliğini açarsanız. Bu aklınızda olsun. Ama şimdi şu an ona ihtiyacımız yok. Düşünüyor, açtık, fikrimizi yapıştırdık. ChatGPT ile karşılıklı böyle konuşarak size sorular soracak. Siz de onun sorularını yanıtlayarak ortaya bir ürün fikri çıkacak. Bu işte 5 dakikada olabilir, yarım saatte olabilir, bir saatte olabilir. Yani bu işin e, en uzun kısımlarından birisi aslında. Cüneyt'ciğim, ben bir soru sorabilir miyim? Evet, Çok basit bir soru soracağım. Sen dünyanın en iyi ürün geliştirme ve inovasyon uzmanısın gibi bir tanımlama yapılıyor ya. Yani biz onu evet. mesela en basitten bizde de şey var. Sen işte oyunlaştırma uzmanısın. Sen işte arayüz geliştiricisin. Sen backend developer'sın gibi. Ya bu tanım yapmak ne kadar kritik? Çoğu insan bununla başlıyor ama hani ben bunu bir sorayım. Bir de bunları nereden bulabiliriz? Kafamıza göre title verebiliyor muyuz? Her şey var mı? Neredeyse her şey var. Evet öyle diyebiliriz. Bu aslında şöyle kritik. Şimdi bir insan düşünün her şeyi biliyor.
Yani beyninde her şey var ama ona bir rol model biçmeden bir soru sorduğunuz zaman her şeyi bilmeye, o kafasındaki her şeyi bilgisiyle size yanıtlamaya çalışıyor. Dolayısıyla kafası karışabiliyor. Ama ona bir rol biçtiğiniz zaman sen öğretmensin, sen şusun dediği zaman kendine bir çerçeve çiziyor ve daha odaklı cevaplar veriyor aslında. Bu rol o yüzden kritik. Yani onun saçmalamasını, doğru cevap vermesini sağlayan bir şey. Buradaki o rol. Ya seni destekleyecek mesela oyunlaştırma uzmanıyım yazıp ya da oyunlaşma uzmanlığı yazmadan işte bir şirkette fikir toplayacağız, ödül dağıtacağız dediğimizde dediğin gibi oyunlaşma uzmanısın dediğinde şeyleri kullanmaya başlıyor. Oyuncu tipleri, döngüler, tetikleyiciler, jargon mu diyelim ona? Hani o jargonla böyle bir şeyler. Gene çok kaliteli değil ama o ayrı bir konu. En azından o dilden konuşuyor. Hani Evet, demek ki buradaki geliştirme ve inovasyon uzmanısın dediğinde o büyük ihtimal inovasyon kelimeleri kullanmaya başlayacak. İşte geliştirme aşamaları, jargonla kullanacak, fikir aşaması bilmem ne diye. Herhalde o kelime yani aktarım kelimelerini de biraz etkiliyor. Çıktıları da. evet. Yani çok yaratıcılığa ihtiyacınız varsa, onu kısıtlamak istemiyorsanız evet rol vermeyin. Ama çok başarılı sonuçlar almak istiyorsanız, net sonuçlar almak istiyorsanız ve bir rol bunu yapabiliyorsa gerçek hayatta rol verin ona. Çok çok etkili oluyor mutlaka bunu yapmak. Diyelim ki bu şekilde bu promptla bir ürün fikri ortaya çıkardınız. Elinizde artık bir ürün fikri var. Burada dediğim gibi işte problem çözmeye yönelik ayrı prompt verdim ben size. Yani bir problem var. O problem üzerinden bir fikir bulacaksınız. Yine bu promptu kullanabilirsiniz. Ee, bir trend var şu anda. O trendi yakalamakla ilgili ürün istiyorsunuz. Onun gene promptu ayrı. Bir bütçeniz var. Belli bir imkanınız var yapabileceğiniz yetenekler. Onlarla ilgili bir şey yapmak istiyorsunuz. Gene onun için bir prompt yazdım sizin için. Çapraz düşünme dediğim farklı sektörleri, farklı ürünleri birleştirerek bir şey yapmak istiyorsunuz. Onun için de gene ayrı bir prompt yazdım. Diyelim ki bir ürün buldunuz. Ee, rakiplerinizi araştırmak istiyorsunuz. Belki rakipleriniz var, sizden daha iyi yapıyor. Siz boşuna uğraşacaksınız. Dolayısıyla fikri bulduktan sonra artık her şey bittikten sonra ona son bir kez daha bu promptu yazabilirsiniz. Bu ürün için potansiyel rakiplerim kimler? Benim ürünümü onlardan nasıl farklılaştırabilirim gibi bir ekstra daha soru. Artık her şey ürün fikri bulduktan sonra bunu da kullanabilirsiniz. Şimdi devam edelim. Elimizde artık bir fikir var diyelim. Şimdi burada kritik olan konu bu ürün doğru ürün mü? Bu ürün tutar mı? Bu ürün yani bu fikir tutar mı tutmaz mıyı? Kafamızda belki oturtamıyoruz. Ya da birilerine sormamız gerekiyor, danışmamız gerekiyor. Ben bunun için bir tane ChatGPT agent'ı değil de ne deniyor ona? Eklenti diyebiliriz aslında. ChatGPT eklentisi yaptım. Yine bu QR kodu okutarak ulaşabilirsiniz bu eklentiye. Adı acımasız fikir sorgulayıcı. Şimdi şöyle bir ekran bu. Açtığın zaman zaten gelecek. Burada kesinlikle ben sizin yazdığınız hiçbir şey görmüyorum. Bu ChatGPT eklentilerinin en büyük özelliği odur. Hatta şöyle üzerine gelirseniz size gösterir. Bu eklentiyi yapan kişi sizin fikirlerinizi, yazışmalarınızı görüntüleyemez diye uyarıyor zaten. Dolayısıyla bir ürün fikrinizi buraya yazdıktan sonra sizin için objektif bir şekilde piyasa şartlarını, rakipleri, kullanacak kişilerin her şeyini değerlendirerek o ürünle ilgili bir tutar ya da tutmaz şeklinde yorum yapıyor. Aklında bir ürün fikri olan hemen hazır burada denemek isteyen varsa deneyip yorum alabiliriz burada. Varsa bir fikir ürünle ilgili deneyelim. Ben söyleyeyim isterseniz merhaba. Merhaba. Biz mesela şu an solunum hastalıkları olanlar için bir solunum oyunu geliştirdik. Dijital solunum oyunu. Hem de cihazı da var. Solunum hastalıkları Böyle için olanlar için solunum hastalıkları akciğer kapasitesini geliştirmeye yönelik diyeyim. Hı hı. Ve kapasitelerini kapasitesini geliştirmeye yönelik geliştirmeye yönelik donanımı içeren bir solunum oyunu yazılımı. Hem donanım var hem yazılım var. hem donanım Hı hı. hem de Yazılımı olan.
yazılımı olan Solunum oyunu. bir oyunun fikrim var Hı diyorum hı. şimdi. Gönderelim. Mesela burada yön değiştirme kararını uygun gördü. Neden? Diyor. Solunum hastalıkları çok geniş. Medikal alan, regülasyonu, doktor onayı, klinik validasyonu pahalı ve yavaş olan bir yer. Donanımla birlikte olunca yüksek bir başlangıç maliyeti olacak sizin için. Dağıtımı zor olacak diyor. İşte oyun kısmı güzel ama kim ödeyecek? Hasta mı? Hastane mi? Sigorta mı? Kullanım sıklığı ne? Gibi ek bilgiler istemiş şu an aslında bizden. Startup değil araştırma projesi olur gibi duruyor. Solunum egzersizi, gamification, gerçek problem, davranış çözümü, rehabilitasyon, fizyoterapi tarafında güçlü sinyalleri var. Evet, fizyoterapistim. Evet. Doğru yorumladı. Nasıl değiştirebiliriz diyor. Daraltmak gerekir diyor. Klinik yerine davranışa odaklanmak diyor ve donanımı öldürmek diyor ama asıl bu işin burada donanımı olmadan nasıl çalışacak bilemiyorum onu. Mikrofonla çalışan teknolojiler var ama onlar da hani ne kadar gelişti. Orada da dozaj ayarlamak mümkün değil. Sadece üflemeyle, üfleme sesini algılayarak yapan teknolojiler vardı eski yıllarda. Bu da Çok önemli. Telefon kullanışlı olmadı. basit sensörlerle gidebilirsiniz diyor. İşte mantığını, pazarlama, hani uzun uzun şimdi hepsini Hı okumayalım ama hı. bu tarz böyle fikrinizle ilgili sizi challenge eden, nerede hata yapıp fail edebileceğinizi baştan öngörebileceğiniz çok güzel bir araç bu. Yani kullanmanızı tavsiye ederim. Ben mutlaka bir ürünle ilgili Deneyeceğim mesela bunda ben de sonrasında şimdi onunla belki biraz daha yazışarak. Çünkü biz geçen gün mesela aynı konuyu konuştuk. Acaba biz bunu medical device diye gitmesek de biz solunum egzersizi, nefes egzersizi yapan herhangi bir ne denir oyuncak gibi lanse etsek piyasaya nasıl olur diye konuştuk mesela bir danışmanla. Orada da hani Türkiye'nin şartları ile ilgili ben sadece burada bu tarz ChatGPT ile yazışmalarda şöyle endişelerim oluyor. Türk kanunları, yönetmelikleri, yasaları çok hızlı değiştiği için bazen yapay zekalar o güncel şeyi yakalayamıyorlar. Sizin bulup kanunu yönetmeliği verip ondan evet. sonra yorumlamasını bekliyorsunuz. Türk işi bazen o yorumlamalar da doğru olmayabiliyor. Ama yine de bununla yazışacağım mesela bu fikrim şu an. Ya bu kafada böyle çok değişik fikirler uyandırabiliyor. Belki en son göreceğiniz şeyi en başta size söyleyebiliyor. O yüzden çok faydalı buluyorum ben bunu. Denemenizi tavsiye ederim. Teşekkürler. Şimdi nerede kaldık? Evet, bu fikir sorgulayıcı da önemli bir konu. Şimdi fikir bulduk. Rakipler var mı bu işle ilgili? Benim piyasada beni zorlayacak, benim daha önce keşfetmediğim rakiplerim varsa yine bu şekilde bir promptla artık fikrinizin sonuna rakiplerinizi sizin için araştırmasını söyleyebilirsiniz internetten. Araştırma işini de ona bırakıyorsunuz aslında. Tabi bu araştırmayı yaparken o gösterdiğim web'te arama seçeneğini mutlaka kullanın ki en güncel e, rakipler neyse onları bulsun getirsin. Onu yapmazsa bazen çünkü kendi bilgi hafızasıyla getirmeye çalışıyor. Onlar eski olabiliyor, kafası karışabiliyor. Mutlaka web'te aramayı kullanın. Güncel veri istiyorsanız. Şimdi diyelim fikri bulduk. Doğru ürün olduğunda inandık. Şimdi şöyle bir grup kurduğunuzu düşünün. Sanal bir grup. İçinde çeşitli paydaşlar var. Bir şirket gibi düşünün burayı. İçinde liderler var. Üst seviyedeki liderler. Teknik uzmanlar var burada. İşte son kullanıcı var. Bu ürünü kullanacak olan son kullanıcı. Hukuk danışmanlarının olduğunu düşünün ve benzeri. Yani o ürünle ilgili hangi paydaşlar varsa dokunan onların hepsinin olduğu bir sanal grup kurduğunuzu düşünün. Ve sizin fikrinizle ilgili kendi açılarından endişelerini söyleyip tartışma yapıyorlar. Bu birkaç tur olabiliyor, 3 tur olabiliyor, 4 tur olabiliyor. Bu tartışma sonucu her paydaşın fikrini, çekincesini, önerisini alabildiğiniz böyle bir beyin fırtınası yaptığınızı düşünün. Yine bunun gene promptunu paylaştım size şurada. Uzunca bir prompt. Bunu yapıştırıyorsunuz ChatGPT'ye. Sonra sizden fikrinizi detaylıca anlatmasını istiyor ve o anlattığım senaryoyu çalıştırıyor. Örnek mesela şu az önceki sorduğumuz şeyle ilgili, fikirle ilgili bir beyin fırtınası oluşturalım.
Kopyala yapıştır çalışmıyor bende. Bu akşam bir şey oldu. Tamamdır. Donanımla ilgili neler gerekiyor? Hangi veriler ölçülecek? Mesela bunları çıkardı. Yazılımla ilgili neler gerekiyor? Oyun mekanikleri ilgili neler gerekiyor? Bu şekilde aslında paydaşların fikirlerini de sunması lazımdı. Niye yapmadı? Yanlış mı yaptık? Bir daha bir deneyelim. Bir kopyalayalım. Şuraya sana vereceğim içeriği geliştiriyorum diyelim. Şunu alalım. Böyle içerik bu diyelim. Bu içerikle ilgili düşünmeyi de açalım. Bir daha başlatalım. Şimdi katılımcılar oluşturdu. Bakın dediğiniz gibi bir tane Elif Yılmaz adında ürün stratejisti oluşturdu. Sonra göğüs hastalıkları uzmanı oluşturdu. Bir tane donanım mühendisi oluşturdu bu donanım olduğu için işin içinde. Yazılım ve oyunlaştırma uzmanı ekledi. Hukuk danışmanı ekledi. Bir tane de son kullanıcı ekledi, ürünü kullanacak olan. Şimdi bunları kendi aralarında dediğim gibi tartışma turları döndürüyor. Herkes kendi fikrini, kendi olumlu olumsuz yönlerini söylüyor ürünle ilgili. İkinci tur devam etti ve ilk turun özetini bize çıkarttı. İsterseniz bu turları arttırabiliyorsunuz. Bir tur daha yap, bir tur daha yap gibi. Hatta şuradan hemen hızlıca paylaşıp okumak isteyen varsa bununla ilgili içeriği de okuyabilirsiniz. Sohbetten paylaşıyorum. Şimdi diyelim ki buradan da geçti ürün fikriniz. Hani tüm bu komite onay verdi. Doğru üründesiniz dedi. Doğru yoldasınız dedi. Devam edelim. Şimdi artık burada neye ihtiyacımız var? Dijital bir ürün olduğu için bir tasarıma, bir arayüze ihtiyacımız var. Şimdi bir sürü araç var kullanabileceğiniz ama ben en kullanışlı olan ve bedava olan Google Stitch'i size göstereceğim. Gene QR okutarak ulaşabilirsiniz bu araca. Şimdi bu araç ne yapıyor? Şöyle bir ekran karşılıyor sizi. Bir mobil uygulama mı yapacaksınız? Bir web sayfası mı yapacaksınız? Size bu başta bunu soruyor. Sonrasında şurada modelleri var. 3 flash'la hızlı bir şekilde üretebiliyorsunuz. 3.1 Pro daha yavaş ama daha kaliteli tasarımlar yapıyor. Mevcut bir tasarımınız varsa onu baştan revize yaptırtabiliyorsunuz. Veya bir problem yazıyorsunuz. Siz o problemle ilgili çözümleri sunabiliyor. Şimdi örnek mesela yine en baştaki fikirle devam edelim. Solunum hastalıkları olanlar için akciğer e, oyun fikrim için bana e, ekranları tasarla diyorum. Web görünümü olsun diyelim. 3.1 Pro diyelim ve gönder diyorsunuz. Projenin büyüklüğüne göre, ekran sayısına göre bu uzun sürebiliyor tabii yapması. Bir de güçlü bir model seçtiğimiz için daha da uzun sürecek yapması. O yüzden biraz vakit alıyor.
Şimdi bir plan sundu bize bu tasarımla ilgili. Uygun mudur plan diye bizden dönüş bekliyor. Ee, Son durumda yazma alanı nereye koymuşlar? Herhalde şuraya mı yazacağız? Çünkü bir arayüz tasarımı değişikliği yaptılar burada. Biraz karıştı arayüzü. Herhalde buradan yazacağız. Evet. Eğer onun planını beğenmeseydiniz şurayı şöyle yap, burayı böyle yap diye değiştirebilirdiniz o az önceki uygundur yazdığım yerde. Ya da elinizde referans görseller var. Ona benzer bir şey istiyorsunuz. Başta onları ekleyerek ilerleyebilirsiniz. Ya da ona bir web sayfası vererek bunun benzerini bana yap diyebilirsiniz. Bunların hepsi mümkün. Şimdi bu tasarımla ilgili tasarımsal guideline'ı oluşturuyor. Ana renkler ne, alt renkler ne, fontlar ne, butonlar nasıl gözükecek gibi ana şablonu oluşturuyor önce. Bunları kullanarak şimdi ekranları tasarlıyor. Dashboard'u yapıyor, oyun seçim ekranını yapıyor, aktif oyun ekranını yapıyor bizim için ve performans ekranını yapacak. Şu şekilde kontrole basarak uzatıp küçültebiliyorsunuz burası. Bir uzay gibi düşünün burayı. Space'e basarak şey yapabiliyorsunuz. Açısını değiştirebiliyorsunuz. Beğenmediğiniz bir yer olursa işaretleyip burayı şöyle yap diyebiliyorsunuz. Buraya bunu ekle diyorsunuz. Burada ya bir tasarımcı olduğunu düşündüğünüzde her şeyi sizin için yapıyor ve birkaç dakika içinde gerçekleştiriyor tüm tasarımı. Kullanımı sınırlı mı free versiyonu? Valla ben bir sınıra denk gelmedim. Muhtemelen ileride yaparlar sınır dediğiniz gibi ama şu anda yok bir sınır. Teşekkürler. Şöyle ekranları oynatabiliyorsunuz. Üst üste koymuş yanlışlıkla. Varyasyondan oluştur diyebiliyorsunuz. Burası çok hani oyun alanı her türlü imkan var. Örnek mesela böyle bir dashboard yapmış bizim için. Kullanıcı sol menüsü burada. İşte nefes üfleme için bir ekran, sonuç ekranı gibi gibi gibi. Hani burası artık tamamen sizin hayal gücünüzle sınırlı olan bir yer. Siyah tema yap dersiniz, siyahını yapar. E, Yani ne isterseniz yapabiliyor burayı, öyle düşünün. Hadi gelin bunu şimdi mobil versiyonunu yapalım dediğiniz zaman mobilini de hazırlıyor. Tabletini de hazırlıyor. Her şey yapabiliyor burası. Öyle düşünebilirsiniz. Dışarı aktar deyip buradaki tüm bu görselleri bir zip formatında size de verebiliyor. HTML, CSS'i hazır bir şekilde. Bunu bir gerçek developer'a verdiğiniz zaman hemen hazır kodlamaya başlayabilir. O durumda zaten. Ee, Açıkçası tasarımla ilgili tüm ihtiyacınızı burası karşılar. Öyle düşünebilirsiniz burayı. Şimdi diyelim ki elinizde tasarım var. Yani, ve bunu artık çalışan bir uygulamaya dönüştürmek istiyorsunuz. Burada da yine Google'ın şu QR kodu okutarak ulaşabileceğiniz bir uygulaması var. Bu da şu anda ücretsiz. Bunun alternatifi bir sürü uygulama var. İşte belki duymuşsunuzdur Replit, Low Label, Bolt V0 gibi. Ama bunların hepsi size çok kısa kullanım kredileri veriyorlar ve süre sonra sizden para istiyorlar. Ama şu anda Google Build'te böyle bir sınır yok. Sadece belli dönemlerde yoğun oluyor. Amerika'da özellikle insanlar çok kullandığı zamanlarda yavaş diyor. Ama onun dışında bir sınır yok. Bir Gmail hesabınızla bu QR kodu okutarak göstereceğim ekranı açıp siz de uygulamalarınızı gerçekten çalışan bir hale dönüştürebiliyorsunuz. Diyelim ki Google Stitch'te yaptığınız bu tasarımı. Bunu indirip tekrar bu Google'un uygulamasına yükleyip benim böyle böyle bir
ürüne ihtiyacım var. Ekte sana iletiyorum ekranlarını ve detaylıca tarif ederseniz ne istediğinizi, nasıl çalışacağını, buradan geliyor, buraya gidiyor, buna tıklayınca bunu yapıyor gibi aynı karşınızda bir insan varmış gibi anlattığınız zaman size gerçekten o tasarımı çalışan bir uygulamaya dönüştürüyor burası. Şimdi ben mesela bir örneğini yaptım. Dedim ki buraya tek sayfalık yapılacaklar listesi olan karanlık temalı bir RPG oyun hissiyatı veren işte ekranın üstünde bir kullanıcının seviyesinin olduğu, ilerleme çubuğunun olduğu, listeye ürünler ekledikçe her ürün tamamladığımda bana bir XP veren animasyonlu bir ekran yap dedim. Bu tamamen hani bu toplantıya özel benim uydurduğum bir şey, hayali bir ürün. Bana oturdu hemen birkaç saniye içinde bunun kodlarını yazdı. Bakın şurada gizliyor ama aslında arkada gerçekten çalışan kodları var. Burada preview'de çalışıp çalışmadığını görebiliyorsunuz. Share yapıp linkini başkasına ilettiğiniz zaman gerçekten bu uygulamayı başkalarının kullanabildiği. Publish yapıp bir domain bağlayıp kendi satın aldığınız bir domaini direkt yayına alabildiğiniz bir arayüz burası. Şimdi çalışıp çalışmadığını deneyelim. To-do listesiydi ve to-do'ları tamamladıkça bana XP verecekti. Hocam chat'te de bir soru var. Backend oluşturabiliyor muyuz AI Studio'da diye bir soru var, belki ona da değinmek isterseniz. Tabii frontend, backend hepsi var burada. Hatta Google'un bütün ekosistemi yani Google'un resim üretmesini düşünün, video üretmesini düşünün. Onları da dahil edebiliyorsunuz buraya. Yaptığınız üründe Nano Banana ile resim üretmek istiyorsanız onda dahil ediyor. Video üretmek istiyorsanız onda dahil ediyor ürününüze. Yani Google ekosisteminde ne varsa onların hepsini burada kullanabiliyorsunuz ürününüzün içinde. Mesela görev bir ekledim. Görev 2 ekledim. Şimdi ben tamamladıkça da XP almam gerekiyor. Tıkladım. Birinci XP geldi. Şu an size sesler gelmiyor. Sesi paylaşınca benim sesimi kıstı. Ama ses efektleri de var arkada. Çünkü öyle tarif etmiştim ona. İşte görev 2'yi yaptım. İkinci XP geldi. Üçüncüde de havai fişekler patlaması gerekiyordu. Ve şimdi bir seviye atladım. Daha fazla görev yaptıkça daha fazla seviye atlayacağımı düşünün. Ee, Mesela burayı şimdi bir değişiklik yapalım. Bu özellikte olsun dediğiniz bir şey var mı? Hemen hızlıca ekleyebiliriz o özelliği. Sıralama olsun. Sıralama. Neyi sıralasın mesela? Bu kazanılan XP'leri Ee, Kazandığım XP'leri görebileceğim ayrı bir sıralama ekranı mı istiyoruz? Ne istiyoruz tam olarak? sosyal bir özellik var mı burada? O tamamen hayal gücüyle ilgili. Öyle bir özellik isterseniz yapacaktır tabii onu. Şey yapalım. Yani bu görevlerin ortalama süresine göre bana bir e, ya mesela işte şey ekranı, progress bar ekranı versin. Aslında progress barı var da şey gibi. İşte bu sürede bu kadar görevi yaptın gibi. Nasıl Türkçeleştiririz onu? Mesela şu anda bak en basit historisi yok. Ben hangi görevi ne zaman tamamlamışımı göremiyorum. İstiyorsanız mesela bir history ekranı yapalım buna. Olur. Puan kazanma arşivi görsün. Puan kazanma arşiv ekranı yap. Hangi XP ne zaman kazanıldı bu ekrandan görmek istiyorum. Bu kadar basit doğal dille. Ekleyeceğiniz içerikler varsa görseller, metinler, dokümanlar onları da ekleyebiliyorsunuz buna ama şu an ihtiyacımız yok diye gönderdim. Şimdi buna göre kodu revize edecek ve tekrar bizden test etmemizi isteyecek çalışıp çalışmadığını. Her zaman %100 burada doğru sonuç çıkarmayabilir. Hem o tasarım tarafı hem burası.
denemeler yapmanız gerekiyor. Bazen yanlış yapıyor. Burayı düzelt diyorsunuz, düzeltiyor. Onu yaparken başka bir şeyi bozabiliyor. Bunlar şu anda yapay zekanın normal kabul ettiğimiz şeyler. Çünkü %100 doğrulukla çalışmıyor yapay zeka. %85-90 oranında bir doğruluğu var. Dolayısıyla bir insan kontrolü gerekiyor her yaptığı şey için. Sadece burası özelinde gibi düşünmeyin. Size bir çıktı verdiği zaman mutlaka onu denetlemeniz gerekiyor. %100 güvenmeyin yani yapay zekanın çıktılarına. Şimdi eskiden bunları yaptırmak için dediğim gibi bir frontend'e ihtiyacınız vardı. Önce tasarımcıya ihtiyacınız vardı. Bu kazananlar ekranını tasarlayacaktı. Onun bir frontend'cisi arayüzünü yapacaktı. Backend'cisi tekrar o arayüze bağlantı yapacaktı. Yani 3 kişilik işi şu an arkada bizim için yapıyor. Aslında şu an yapay zeka. Şu an gene bir yoğunluğa denk geldik. Muhtemelen bu kadar uzun sürmemesi lazımdı. Bu küçük bir talep çünkü. Şimdi evet, bakın buraya kazananlar şey diye getirmiş. Görev bir ekleyelim yeniden. Birinciyi tamamladım. İkinciyi tamamladım. Üçüncüyü tamamladım. Bakın şimdi mesela burada hata yapmış. Aynı şeyi iki defa göstermiş. Görev biri iki defa tamamladığımızı söylüyor. Bunu tekrar belirtip işte history'de aynı görevi iki defa gösteriyorsun. Biri hatalı. Sil dediğiniz zaman bunu buradan silecek. Ee, burada mesela bir hatası var. Basit bir hatası. Ama bizim için bu ekranı yaptı. History'yi görüyoruz buradan. Saniyeler de aslında doğru. 12, 14, 15 gibi. Yani bir ürün yapmak bu kadar basit aslında şu anda artık. Yeter ki bir fikriniz olsun, doğru fikriniz olsun. Yapay zeka sizin için hepsini hallediyor arkada. APK olarak evet yapabileceğiniz yerler var. Burası şu an APK yapamıyor. Ama şu alternatifleri var dediğim yerlerdeki örnek Replit sizin için bir mobil uygulamanın APK'sını, IPA'sını yani e, iPhone ürünüyse ikisini de yapıyor ve sizin için store'lara da submit ediyor, gönderiyor. E, Replit o konuda çok başarılı ama ücretli tabii dediğim gibi bedava değil. Ama Replit üzerinden aynı benzer mantıkla mobil uygulama dahi yaptırtıp yayına alabilirsiniz. Başka soru var mı? Bakayım. Başka sorusu olan varsa anlatabilirim. Benim hani şu anda anlatacaklarım temelde bu kadardı. Chatten bir soru daha geldi. Hocam Manus hakkında ne düşünüyorsunuz? Karşıma çok çıkıyor Mervan'dan. Manus'ta ChatGPT benzeri, Gemini benzeri bir araç. İşte Meta satın aldı en son şu an onu. Ya onda da bu tarz ürünler yapabiliyorsunuz. Onda da benzer bir arayüzü var. Ama ücretli bir ürün tabii. Orada da çok kredisi hemen bitiyor. Yani burada şu ürün en başarılıdır diyemiyorsunuz aslında. Her gün ürünler çünkü kendilerini geliştiriyorlar. Bugün Manus iyidir, yarın öbür gün Replit iyi oluyor. Sürekli takip etmek gerekiyor bunları. Bir ürüne bağlı kalmamak gerekiyor. O yüzden bizim kurduğumuz gruba mutlaka gelin. Biz orada paylaşıyoruz yeni gelişmeleri. Her ürünü denemek gerekiyor. Ben mesela bir şey alacaksam yapay zekadan ChatGPT'ye soruyorum, Gemini'ye soruyorum. Grok bu arada çok iyi. Hem Twitter'ı tarıyor, interneti tarıyor. Çok size güncel anlık bilgiler verebiliyor. Yani ChatGPT, Gemini, Grok bu üçüne soruyorum. Üçünden aldığım bilgiyi harmanlıyorum. Öyle kullanıyorum. Dolayısıyla birine körü körüne bağlı kalmıyorum hiçbir zaman. E, size de bunu tavsiye edebilir miyim? Bu şekilde çalışmanızı. Hepsinin Teşekkür artısı ederim. eksisi var kendi içlerinde.
Hocam şeyi sorsam ben, buradan ürettiğimiz arayüzleri önce üreteceğiz ya Stitch'ten veya Nano Banana'dan. Onu Evet. kurduğumuz AI Studio'daki ben biraz uğraşmıştım da burada belli bir yere kadar da getirdim uygulamayı. Ama çok manuel yüzler gözüküyor, çok basit bir düzeyde. Oraya aktarım konusunda hani YouTube'dan da baktım, hiçbir şekilde GPT'lere de sordum. Tam kullanıcı arayüzlerini taşıyamadım başka platformda ürettiklerimi. Ki Nano Google Banana, üzerinden üretmiştim. Nano Banana o konuda çok başarılı değil. Hani Hı arayüz hı. üreteceksiniz, uygulama arayüzü üreteceksiniz, Stitch'i kullanmanızı tavsiye ediyorum. Hı hı. Stitch'ten AI Studio'ya direkt sayfa sayfa çekip oraya bağlayabiliyoruz yani. Evet, evet. Sayfaları indirebiliyorsunuz. İndirme imkanınız var tek tek ya da tamamen. Mesela bu sayfanın eee neredendi? Bakın burada indir diye bir butonu var. Bu gördüğünüz tasarımı komple indirebiliyorsunuz. Hı hı. Bunu AI Studio'ya veya başka araca ben bu ekranın çalışan versiyonunu yapmak istiyorum. Fonksiyonlar budur diye tarif ettiğiniz zaman bu ürünün, bu ekranın aynısını yapar size o araç. Anladım. Yani burada arayüzleri bitirdikten sonra oraya atıp daha hiç AI Studio'da başlatmadan bunun üzerinden kendisinin ilerlemesine izin veriyoruz. Evet, arayüzleri burada yapıp Stitch'te Hı önce, hı. sonra AI Studio'ya atıp Bağlatıyoruz orada. Hı. evet. Hatta Figma'yı bile aktarabiliyorsunuz. Yeni geldi bu. Bunları Figma üzerine aktarıp Figma'dan da devam edebiliyorsunuz çalışmalara. Hani burası yetersiz geliyorsa bir yerde Hı Figma hı. uzmanıysanız o imkan da var. Teşekkür ederim. Bir şey söylemek istiyorum. Şimdi ben hem Google Studio'da yine burada aldığım dersler yoluyla diyeyim, hem de Claude'da iki tane ayrı başarılı uygulama yaptım ve ikisini de kullandım sınıfımda. Ama böyle her gördüğüm şeyde sanki bu daha iyiymiş gibi oluyor ve tekrardan bir öğrenme süreci aslına bakarsanız. Yani Claude'da yaptığım şey bayağı bildiğiniz çalışan ve benim kendi tasarladığımız sensöre uyumlu bir oyun yaptım yani hani mekanikleriyle her şeyini oturttum, arayüzleri vesaire. Ve tabii ki ne kadar yapay zeka hızlı yapıyor desek de dediğiniz gibi siz bir şeyi düzeltmeye çalışırken başka bir yeri bozuyor vesaire, bayağı zamanı alıyor yani. Belki tam zamanlı çalışmayla 3 haftamı almış olabilir. Bu arada sıfır kodlama biliyorum. Yani Evet. ne olduğunu anlıyorum kodu açtığım zaman ama kendim onu değiştirip düzeltmeye çalışırken öyle bir kod bilgim olmadığı için bozuyorum. Onu da denedim çünkü sadece o satırı kendim değiştireyim diye. Yani burada böyle biraz daha farklı yapay zekaları denemeye çalışmak mı lazım? Yoksa bir yerde mesela ben acaba şimdi bu hafta artık şeyi düşünmeye başladım. Ben Claude'un bu arada Pro'sunu almadan yaptım bu uygulamayı. Artık Pro'sunu alsam bütün her şeyiyle Claude mu kullansam demeye başladım. Bilmiyorum hani bu konudaki tecrübeniz nedir? Gerçi dediniz ya farklı farklı deneyin ama sizin belki bir kodlama tecrübeniz vardır. Ben eninde sonunda bunu ek akademisyenim normal şartlarda. Projelerim için kullanıyorum. Yani tamamen bir yazılımcı değilim ya da bilgisayarla ilgilenen birisi değilim. Öneriniz ne olur bu konuyla ilgili? Orada doğru yoldasınız. Cloud'un Cloud ürünü en başarılı ürün şu an kodlamada. Ama onu niye göstermedim? Çünkü o limitleri çok çabuk bitiyor onun. Ücretsiz hesap kullanıyorsanız. E, Gerçekten paralı büyük hesaplar almanız gerekiyor. 20 dolarlık, 50 dolarlık, 100 dolarlık. O yüzden onu göstermedim. Ama kodlama için şu anda bütün dünya cloud ürününü kullanıyor. Yani şöyle anlatayım size. OpenAI'daki developerlar da kullanıyor. Grok'u yapan developerlar da kullanıyor. Herkes, Google'daki developerlar dahi o ürünü kullanıyor. Çünkü kodlamada en başarılı ürün şu anda o gerçekten. Sizi çok iyi anlıyor. Daha az hata üretiyor. Paranız varsa cloud kod kullanmanızı tavsiye ederim. Tamam, teşekkür ederim, sağ olun. Rica ederim. Ne kadar parası varsa. Hilal Hoca diyecek akademisyen kadar param var. Vallahi 100 doları birkaç günde bitiren arkadaşım var benim. 100 dolarlık kredi yüklüyor, birkaç günde bitiriyor. Yani yapacağın işe bağlı orada. Bu ucuzlayacak ama değil mi? Yani ben de Lovable'da biliyorum. Aylık 1100 dolar, 1100 TL falan galiba. Lovable'da da çünkü öyle bir kredi. Ama tahmin ediyorum bunlar biraz daha uygun hale gelir değil mi? Yakın vadede gözükmüyor. Çünkü bunların hepsi arkada büyük sunucular üzerinde çalışıyor. Büyük işlemci veri merkezleri var. Bunlar çok maliyetli yatırımlar. Dolayısıyla onların maliyeti düşmeden yapay zekalar ucuzlamayacak. Hatta şu anda şöyle bir şey söyleyeyim size. ChatGPT, Claude,
Grok hepsi şu an zarar ediyor. Hiçbiri şu an kârda değil. Yani o kadar aylık üyeliklere rağmen, dünya kullanmasına rağmen hiçbiri kâra geçemedi. Çünkü çok büyük giderleri var. O sunucu maliyetleri çok büyük hepsinin ve aldıkları o üyelik bedelleri dahi şu anda karşılamıyor bu gideri. O yüzden ChatGPT reklam gösterme modeline geçti Amerika'da. Artık Türkiye'de gelecek yakında. Cevapların sonunda reklam göreceksiniz. Çünkü döndüremiyorlar dükkanı. Çok maliyetli bir şey yapay zekayı işletmek, geliştirmek. Yani yakın vadede ucuzlayacak gibi gözükmüyor. Ya reklam modeli gelecek hepsine ya da maliyet abonelikleri arttıracaklar fiyatlarını, yoksa kapanacak yani hepsi bu gidişle. Hocam burada ticarileştirilebilmesiyle alakalı şeylerin bir takım limitasyonlar var mı? Yani sistem limitasyonları, hani regülasyon değil. Ama işte atıyorum maksimum kullanıcı sayısı, işte ne bileyim şu kadar data beslemesi falan gibi. Yapacağınız ürünle ilgili mi diyorsunuz onu? Örneğin buradan işte Google AI Studio'dan, Lovable'dan neyse geliştirdik. Canlıya aldık bunu ve kullanılmaya başlandı. Orada mevcut kısıtlar neler? Ses gitti bir yer ama şimdi mesela bazı ürünlerde şey özellikleri var. Çok fazla kullanıcı geldiği zaman kapasiteyi arttırabiliyorlar. Sunucu sayısını arttırıyor, database'i arttırıyor, gibi gibi düşünün. CPU'sunu, RAM'ini arttırıyor. Genişleyebilen esnek modeller çalıştırıyorlar. AI Studio'da o var mı bilmiyorum. Bunu denemedim. Ama Replik'te var bu benim bildiğim. Kullandığınız ürünün bu yeteneği olup olmaması ile ilgili bir şey bu tamamen. Bir de en başta ona verdiğiniz promptla ilgili. Yani ben şöyle bir ürün istiyorum, bu kadar kullanıcı gelecek, ürünü buna göre tasarla demezseniz o ona göre o mimaride tasarlamaz o ürünü. Daha basit e, bir ürün yapar sizin için. Yük geldiği zaman yavaşlar, bozulur. Dolayısıyla en başta talimatlarınız çok önemli onu verdiğiniz. Ben şöyle bir uygulama istiyorum. Aylık şu kadar kullanıcı geldiği zaman takılmasın, bozulmasın dediğiniz zaman o ona göre bir altyapı kurmaya çalışacak arkada. Teşekkürler. Mimariyi ona göre kurması gerekiyor yani o kodu yazarken de araçların. Evet, Anti-Gravity var. Google'un gene bir idesi. Yani bilgisayarınıza kurduğunuz bir program bu. Aynı bu Google AI Studio gibi çalışıyor. Mantığı o. Ama hani kurmak, yönetmek biraz daha arayüzü karışık. O yüzden onu göstermedim. Yani biraz teknik bilginiz varsa Google'un Anti-Gravity aracıyla daha ileri seviye ürünler çıkartabilirsiniz. Ama birkaç video izlemeniz gerekiyor. O biraz arayüzü karışık onun anlamanız için. Ama mantığı yine aynı buradaki bir prompt yazıyorsunuz, size ürünü çıkartıyor önünüze. Peki burada Google Studio'da yaptığımız arayüzü kodunu kopyalayıp Claude'a koysak ve şu an mesela benim hali hazırda yaptığım bir oyunum var. Ama o daha böyle oyuna giriş filan arayüzleri yapmıştım. Genel arayüz henüz yapmamıştım daha. Alsam Claude'un içine koysam ve bu koda uygun olarak bana arayüzümü böyle geliştir desem yapar mı? Bence yapar gibi geldi de yani. Yapar yapar. Yani O zaten görüntüyü değil de kodunu alacağım. Siz de burada kodu gösterdiniz ya. evet, onu da yapabilirsiniz. Şurada indirme özelliği var. Kodu indirebiliyorsunuz. Ee, Şuradan değildi, neredendi? Koda tıklayınca galiba, siz şurada koda tıklayınca sanki gördüm onu Ha, evet, aşağıda. şurada. İndir dediğin zaman tamamen bunu indiriyor. Bilgisayarınızda çalışabilir halde oluyor zaten bu. Bir sunucuya yüklediğiniz zaman orada da çalıştırabilirsiniz bu uygulamayı. Dediğiniz gibi Cloud Code'a verip veya farklı bir ürüne verip orada da geliştirmeye devam edebilirsiniz. Teşekkür ederim. Var mıdır başka sorusu olan? Sanıyorum başka soru yok gibi, ben takip ediyordum chat'i ama Antigravity'ye cevap verdiniz zaten.
Evet, ekleme yapmak isteyen var mı? Hocam siz bir şey söylemek istiyor musunuz Alt hocam? Kapanış olarak. Teşekkür ederiz. Tabii ki. Öncelikle e, yani bu tarz tool'lar tek bir doğrusu olan tool'lar değil. Yani Cloudacı, Lovable'cı, ocu bucu değil de bence biraz böyle hepsinden biraz öğrenmekte fayda var. Bunların bence daha hala gelişiyor olması önemli. Nasıl ChatGPT ile başladı ama şu an ChatGPT biraz Google gibi oldu sanki. Öyle görüyorum. Bir sağım etrafındaki insanlarda, girişimcilerde. Daha böyle teknik konular için diğer şeyler geçiyor. Belki bunlar da normalize olacak. Yeni tool'lar gelecek. Bizim tarafta tabii bu ekonomik şeyler var. Türk lirası şu an yine iyi durumda arkadaşlar. Yani aslında onu diyecektim. Yani Amerikalılar bunu ucuzlatsa da bizim Türk liramız bu şekilde olduğu müddetçe bize pahalı gelecektir bu yazılımlar. O yüzden belki bunun işte o ChatGPT'deki reklamlı modelleri falan daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ama ne mutlu. Yani şimdi Hilal Hoca'nın görüyorum, etrafında görüyorum. Biraz Altan Hoca'yla da hem kendi girişimi hem de mentorluk verdiğimiz Lidya'daki o Fethiye'deki programdaki yapay zeka ile yapılan en azından randevu sistemleri, işte basit anlamda CRM müşteri veri tabanlarında yazılımcı kullanmadan yapanlar var. İsimleri de var. Ve ben özellikle soruyorum bunu normalde yani 2-3 sene önce yaptırmak ne kadardı? Yani 200 bin, 300 bin TL'lerden bahsediliyor. Daha da fazla. Şu an bildiğiniz yani bir iki haftalık bir prompt uğraşıyla bu maliyete katlanmıyorsunuz. Çok basit maliyetlerle işinizi görecek kadar bir girişim seviyesinde diyelim, enterprise olmasa da bir girişim seviyesinde bayağı bildiğiniz veri tabanlı, müşteri entegrasyonlu, hatta işte kredi kartı entegrasyonlu, Stripe entegrasyonu varmış Lovable'da. Normal kredi kartıyla alışveriş yapılabiliyormuş. Bunlar acayip zor işler. Şimdi Cüneyt biz daha iyi anlatır backend tarafını. Ee, O yüzden arkadaşlar birebir yerine koymak değil de bir tool'un neler yapabildiği ile ilgili ihtiyacımız oldukça ilerletmek iyi bir fırsat. Bu akşam da bence birçok güzel tool yeni görmüş olduk. Aras'a o yüzden yazdım. Bu Stitch'i gördün mü diye. Ben duymamıştım. O da ben de görmedim hocam ilk kez gördüm dedi. Yani görmediğimiz bir tür tool var. Bir yarış da var, tatlı bir yarış arkada. Yani Silikon Vadisi'nin büyükleri de yarışıyor bu yapay zekada. Biz kazanan biz olalım inşallah diyelim. Bu anlamda ben de şeye girdim yapay zeka grubuna. Bir sürü de Cüneyt orada tanıdık var bu arada. Yani Sinan'ı gördüm. Turkcell'den de var birkaç kişi. Ne güzel. İnşallah biz de bu akşam çok keyifli şeyler öğrendik. Ee, Kapanış tarafında ben Cüneyt'e tekrardan teşekkür ediyorum. Bu yapay zeka topluluğundaki haberlere de biz de gireceğiz. Güzel de bir grup. Paralelde bizim bu akşam katılan arkadaşlarımızdan eminim gaza gelenler, sorusu olanlar ya da Cüneyt'le ayrı görüşmek isteyenler olabilir. Örnek olarak Kaan Gülten'i verebilirim arkadaşlar. Kaan da böyle bir Zoom seansı yapıp sonra 2-3 tane GenFed gönüllüsüne mentorluk verdi. Bu anlamda hem yani işte Hilal Hoca olabilir, Merve Hoca olabilir, projelerini ayrı bir Cüneyt'e göstermek, geri bildirim almak, tool bağımsız yani bu tool o tool değil de şöyle şeyler var, buraya doğru gidebilir. Hocam şuna baktınız mı? Ben bir yardımcı olayım gibi demek soru isteyen ve katkı isteyen varsa da Cüneyt dediğim gibi benim tanıdığım en naif teknolojik uzmanlardan biri. O naifliğini de o kaotik ortamda çok bozmadı. Beni biraz tanıyorsunuz. Ben yine yırtığım. Hayatta kaldım Turkcell'de ama Cüneyt'in kariyeri, karakteri de çok düzgün bir çocuktur. O yüzden yardım isteyen sorusu olan arkadaşlar da Cüneyt Hoca'ya lütfen ulaşsın. Var mı sorusu olan, hocaya ayrı göstermek isteyen projesini? Enteresan projeleriniz olanlar da var. Ben çalışkan öğrenci olarak biraz hocanın verdiği ChatGPT'deki şeylerin üzerine biraz çalışıp belki hani ön hazırlığımı yapıp ben göstermek isterim. Çünkü benim projemin içerisinde proje kapandı. Biz artık buradan sonrasında böyle hani startup'a yürür müyüz kısmındayız. Orada bir oyun tasarımcısı, geliştiricisi bir ekip vardı ama maalesef uyumlu çalışamadık. Yani projenin sonunda mühendis mecburen geçici bir oyun yapmak zorunda kaldı. Sonra da ben oyun geliştirdim şu an çocukların kullanabileceği bir şekliyle. O yüzden ben de buradan sonraki süreçleri merak ediyorum. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Akademisyenim, ben buraya kadar gelebiliyordum zaten fikirsel olarak.
Buradan sonrasında ben belki biraz bu şeyleri yaptıktan sonra hocanın öğrettiği o agentları kullandıktan sonra bir gösterebilirim diye düşünüyorum. Süper. Uygun. Ben Genfet şifresiyle Cüneyt'e ulaşabilirsiniz. Belki Cüneyt e-mailini yazar. En doğru yöntem e-mail mi Cüneyt? Yani telefon. LinkedIn'den eklemeye çalışıyorum şu an bir yandan da yandan. Bence LinkedIn e-mail olabilir. güzel. Linkini atarsınız. Cüneyt'in Evet, e-mailini alın. LinkedIn olabilir. Toplulukta aktifim zaten, her gün paylaşım yapıyorum. Oradan yazabilirsiniz. Numaram açık. E, Süper. Müsait oldukça her zaman cevap veririm ben. Evet ya bu Türk toplumunun bir çekingenliği var. Seher hocamızı da ben tanıyorum mesela, o da çekingen. Ama lütfen geliştirin. Cüneyt dediğim gibi size çok hani hiç düşünmeyin çok basitmiş falan diye. Çok da hepimiz öyle başladık. Bir anlamda Cüneyt de bu yüzden bizde bu akşam. Seher hocamız da Hilal hocamız da Merve de ilerledikçe projeleri Cüneyt'in kapısını çalsınlar. Cüneyt'ciğim seni görmek çok güzel bir keyifti. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Türkiye teşekkür ederim. milli maçında bize bu akşam ayırdığın için. İnşallah tekrar yeniden yapalım. Tamamdır. Hatta şimdi aklıma geldi. Bizim toplulukta projeler diye bir alt grup var. Oraya girip kendi projelerinizi anlatıp fikir de alabilirsiniz. Hani böyle bir proje geliştiriyorum, ne yapmam lazım gibi takıldığınız yerleri de sorabilirsiniz. Yani projelere özel bir alt grubumuz var topluluğun içinde. Çok iyi. Çok iyi yaptık bu akşam da. Sevgili Aras hocamız olmak üzere Genfet Türkiye Yapay Zeka ekibine de çok teşekkür ediyoruz. Seneye de devam edeceğiz. Daha yeni yeni başlıyor. Evet, kardeş grup ilan ediyoruz Yapay Zeka Türkiye topluluğunda. O yüzden bu akşam da benim için güzel oldu. Çok da keyifliydi Cüneyt'ciğim. İnşallah bazılarında hayatına dokunmuşuzdur. Dediğim gibi seansta kaydettik. Sonra da uygun olduğu yerlerde arkadaşlarla paylaşacağız. Biz de bir 100 kadar kişi varız GameFed Türkiye'de. Onlar da izleyecektir. Sana tekrar ulaşacağız. Ben çok teşekkür ediyorum. Aras hocama da çok teşekkür ediyorum. Zoom ve koordinasyon için. İnşallah önümüzdeki günlerde tekrardan görüşmek üzere. En büyük Türkiye diyoruz. Teşekkürler. Ben de Çok teşekkür teşekkür ederim. ederiz herkese Memnun oldum katılımlarınız için. tanıştığımıza. Cüneyt Bey, siz de kapanışı isterseniz siz yapın. Ne söyleyebilirim? Yani yapay zeka çok yakından takip etmek lazım. İpin ucu bir kaçtı mı bir daha toparlayamıyorsunuz. Artık o kadar hızlı gelişiyor ki böyle bir gün iki gün takip etmeniz zaman geri kalıyorsunuz. Bu yüzden çok yakından takip etmenizi öneriyorum. Çok faydalı şeyler çıkıyor. Hem iş dışındaki hayatınızı hem işinizi hızlandıracak bir sürü araç var. Ee, Dolayısıyla çok mutlaka faydasını göreceksiniz yapay zekanın. Olumsuz yanları da var. Bunlar için belki ayrıca bir oturum yapabiliriz. Olumsuz yanları için, etik konuları için, güvenlik konuları için. Hani her konu başlı başına bir oturum. Ama şimdilik bu akşamlık bu kadar olsun diyelim. Ee, Diğer oturumlarla görüşmek üzere. Teşekkür Tekrardan ederiz. çok Herkese iyi teşekkür akşamlar ederiz. dileriz. Herkese katılım için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi İyi akşamlar. akşamlar. İyi İyi akşamlar. akşamlar.